Merhaba Koç burçları ve yükseleni Koç olanlar, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı sizlerin niyetiyle kapattım. Aralık 2025 kahve falı bakımınızı gerçekleştireceğiz. Koç burçları için bu videoyu özellikle biraz daha geç tarihte ve ayrı çekmeyi tercih ettim. Çünkü son günlerde Koç enerjisinde diğer burçlardan net şekilde ayrışan bir durum oluştu sevgili izleyicilerim. Koç burçları özellikle son zamanlarda sessizce zorlandıkları, içlerine çekildikleri ve artık geri dönüş olmayan bir karar noktasına geldikleri bir sürecin içerisine girdi. Bu enerji ayın başında yoktu. Son günlerde oturdu. O yüzden bu açılım aceleye gelemezdi. Ve şimdi hazırsanız önce kartlarımıza, yani diğer videolardan daha kapsamlı bir kart açılışı yapacağız sizler için. Önce kartlarımıza bakacağız. Tarot destesi, astrolojik kehanet ve anlık tarot enerjisinden mesajlar alacağız. Akabinde fincanınızı yorumlayıp kapanışı da melek destesiyle yapacağız sevgili Koç burçları. Hazırsanız tarot destemizden sizler için kartları açarak başlayalım isterseniz. Hemen şöyle destelerimizi kenara alalım. Melek destesini en son açacağımız için burada kalabilir. Bakalım sevgili koçlar, neden enerji bu kadar bu ay geç geldi? Yani ben şey yapmıyorum. Mesela ben videolarınızı çekerken bugün video çekmek için çekmeliyim demiyorum. O gün gerçekten size bir şeyler söylemem gerektiğini hissettiğim günse ya da o gün o mesajları net alabileceğimi hissettiğim günse kartlarınızı ve fincanınızı açıyorum. O yüzden sizin mesajlarınız bu ay geç geldi. Dediğim gibi bir sessizlik vardı enerji alanınızda. Biraz yorgunluklar. Bakalım neden böyle oldu? Kartlar ve fincan bizi nereye götürecek? Hazırsanız hep birlikte kartlarınıza bakalım sevgili Koç burçları. Koç ve yükselen Koç niyetiyle bakalım kartların sana hangi mesajları getiriyor? Evet, tılsım beşlisiyle açılışı yapıyor zaten. Neden enerjinin geç geldiğini burada da bir kere daha anlamış oluyorum aslında. Son kartımız ölüm kartı ama bu kartın görünüşü ya da ismi lütfen sizleri korkutmasın. Hemen sırasıyla gideceğiz. Öncelikle tarotunuzun mesajını yapalım. İlk kartınız tılsım beşlisi. Evet, bu kart sizlerin son dönemlerde kendinizi yalnız, dışarıda kalmış ya da yeterince desteklenmiyor tarzında, desteklenmiyorum tarzında hissettiğinizi gösteriyor. Yani işte işle alakalı bir yükünüz vardır, parasal bir konuyla alakalı bir sorumluluğunuz, yükünüz vardır. Çoluk çocuklarla alakalı belki bir sorumluluk, yük artışı vardır ve burada belki de en çok güvendiğiniz ya da destek olur dediğiniz kişilerden beklenen desteklerin gelmediğini, bir şeyleri son zamanlarda hep kendinizi böyle mücadelenin ortasına attığınızı, biraz gerçekten yorulduğunuzu, dışarıda kaldığınız gibi hissettiğinizi söylüyor bu kartın enerjisi. Her ne kadar çevreniz kalabalık bile olsa bu kalabalığın içerisinde beklediğim desteği göremedim, kimse bu konuda bana tam olarak yardımcı olamadı dediğiniz bir zihin açıklığı ortaya çıkıyor. Ve bir diğer kartınız zaten burada Azize kartıyla geliyor. Evet, bu konuyla alakalı belki kişilere derdinizi anlatmadınız, konuşmadınız, daha çok içe çekildiniz ve bu süreçte etrafınızdaki kişileri gözlemlediniz. Hani herkes böyle dışarıdan bakınca sizin hayatınızda bir problem yokmuş gibi sanarken sizler kendi içinizde büyük bir değerlendirme yaptınız ve bu süreçte dostunuzu, düşmanınızı, gerçekten kimi size destek olmak isteyip, kimin bu güçlü görünüp aslında yorgunluğunuzu bildiği halde bir şeyleri göz ardı eden kişileri hissettiğiniz olarak görünüyor sevgili Koç burçları. Bir diğer kartınız da değnek dokuzlusuyla geldi. Bu da sizin aslında iç dünyanızdaki geldiğiniz noktayı anlatıyor. Artık zaten bu süreçten sonra dışarıdan kimseden destek beklemeyecek kadar konuma gelmişsiniz. Yani bilinçlenmişsiniz. Kimsenin size gerçekten destek sağlamadığını, destek sağlansa bile yeterli olmadığını, bir şeylerin size yüzeysel yapıldığını hissettiriyor kartların enerjisi sevgili Koç burçları.
Bu arada da üstünüzde çok büyük bir nazar olduğunu hissediyorum. Hani sürekli böyle, yani nazar ya da birilerinin gerçekten böyle üstünüzdeki ağır bir enerjisi olduğunu hissediyorum. Çünkü hani bazen yayın sırasında bazı olaylar yaşanır. Onlar bana hissettiriyor. İşte hiç kapanmayan ışığımın aniden kapanması gibi. Bu birilerinin sizin ışığınızı söndürmek istemesinden de bahsedebilir. Çevrenizde çok dostunuz varken aslında dost görünen düşmanlarınızdan da bahseder ve bence siz bunları fark ediyorsunuz. Çünkü hemen akabinde kameram devriliyor falan. Ben onu tutuyorum. Evet, burada bir fark ediş var. Bir şeylere zaten uyarılıyorsunuz. İlahi olarak da güçlü bir ruha sahipsiniz. Değnek dokuzlusu artık kimsenin onayına ihtiyacınız olmadığından bahsediyor. Bazı şeylere kendi içinizde hakim olduğunuzdan bahsediyor. Yalnız kaldığınızda bile artık pişman olmadığınızı, iyi ki de ondan o desteği istemedim, çünkü isteseydim de bana gerçek desteği sağlamayacaktı gibi düşüncelere girdiğinizi söylüyor kartların enerjisi. Şu an aslında bazı sorunların üstesinden tek başına gelebilmenizle kendinize bir kere daha gurur duymanızı sağlamış olarak görünüyor. Aslında kendi kendinizle gurur duyacağınız bir sürecin içerisine doğru giriyorsunuz. Pek de başkalarına ihtiyacım yokmuş ki iyi ki de destek gelmedi diyeceğiniz süreçler burada göz önüne geliyor sevgili koçlar. Son kartınız ölüm kartı. Aralık ayında geri dönüşü olmayan bir kapanış olacağından bahsediyor. İşte bu süreçte gerçekten zor bir süreç yaşadığınızı biliyorum. Gerek çocuklarınızla alakalı, iş, maddi, aşk, ilişkiler, evlilik, konu her neyse. Zor bir süreç yaşadınız ve gerçekten beklediğiniz destekler gelmedi. Bir şeyleri kendi başınıza başardınız ve bu süreçte artık hayatınızda kiminle devam edip kiminle devam etmeyeceğinizin farkındalığına varacağınız bir ay olacak sevgili koçlar. Evet, hayatınızda net bitişlerin olduğu bir aydasınız. Yani yeni yılda hayatınızda olmayacak girişler yapıyorsunuz. Mesela bu nedir? İşte bu kişi gerçekten bana dost göründü ama dost değildi. Zor zamanda yanımda olmadı. Bu kişiyle artık enerji alanımı kapatıyorum ve bu kişi benim için hayatta yok dediğiniz süreçler olacak. Size hizmet etmeyen bir ilişki, evlilik olabilir, aşk olabilir. Bitiş evet olasıdır ki daha güzel bir başlangıç enerjisi de taşıyor. İş hayatınızda beklediğiniz işte kariyeri almadınız diyelim ki ve hakkınızın yenildiğini düşündünüz. Evet, artık bitirip hayatınıza yeni bir iş, yeni bir mücadele için yeni bir sayfa açıyorsunuz. Yani keskin bitişlerin olduğu ama sonunun daha hayırlı bir şekilde geri geldiği bir ay olacak. Aralık 2025 ve 2026'nın sağlam temellerinin atılacağı bir ay olacak. Özetle siz geçen dönemlerde ve Aralık ayında net olarak konuşarak değil, susarak çok net kararlar vereceksiniz ya da zaten şu anda bu kararları verdiniz. Sevgili koçlar, o zaman astrolojik kehanet destemize de soralım. Bakalım ek olarak bize nasıl destek sağlayacak? Hani sizlere de demiştim, açılımınız bu sefer detaylı olacak. Çünkü zamanını bekliyordu. O yüzden bu kadar beklemenin sonucunda daha derin mesajlar vermek istiyorum sizlere sevgili koç burçları. Bakalım astrolojik kehanemden, kehanet destemden niyetinize ilk gelen kart Juno kartı oluyor. Evet, hayatınızda kısa dönemli olan her şeyi bitireceğinizden, aşk, ilişki, kariyer, yani daha böyle uzun vadeli ilişkilere, işlere odaklanacağınızdan bahsediyor. Mars retrosu ve bir diğer kartınız da Merkür olarak açılıyor. Şöyle bütünüyle ele almak gerekirse sevgili koç burçları, Mars retrosu koçun yöneticisi. Mars geri giderken ileri atılmak istesen bile durmak zorunda kalırsın der. Bu yakın dönemde yaşadığınız bazı süreçler için sabır değil, aslında disiplin sınavından geçtiniz. Yani bu son zamanlarda yaşadığınız zorluklar size daha disiplinli olmayı öğretti. Hani evet, sizler burcunuz ve doğanız gereği bir şeylerin hemen olmasını isteyen burç gruplarısınız ama bu süreçte bir şeyleri hızla değil, disiplinle elde edebileceğinizi öğrendiniz der. Bir diğer kartınız Merkür
kartı olarak geliyor sevgili koçlar. Bu da güzel iletişimlerin geleceği, söylenilecek, konuşulacak sözlerin olacağı, gelecek olan müjdeli haberlerin olacağı olan bir ayda olduğunuzdan bahsediyor. Tabii burada konuşmalarınıza büyük dikkat çekiyor. Özellikle şu anda birileriyle önemli bir konuşma yapmak isteyen Koç burcuysan bu ay konuşmalarına çok dikkat et ve zamanlamayı doğru seç diyor. Eğer yanlış zamanda yanlış konuşmalar yapılırsa işler sandığından ters yöne gidebilir der bu kartın mesajı sevgili Koç burçları. O yüzden yanlış zamanlama çok önemli sizin için bu ay. Her şey olması gereken doğru zamanda yapın. Burada evet yine sabırsızlık enerjisini çalıştırmayın sevgili Koç burçları. Juno kartı da bu süreci ciddiye almanız gerektiğinden sadece geçici bir ruh hali değil, ilişki, iş ya da hayat planı koçlar için bu konuyu artık ciddi şekilde ele alıyor der. Yani bu dönemde hani böyle daha hızlı geçişler değil de daha ciddi, daha sağlam kararlar, planlar olması gerektiğinden bahseder. Şu anda hayatınızda hızın değil, doğruluğun önemli olduğundan ve disiplinin önemli olduğundan bahseder sevgili Koç burçları. Ya en ufak bir örnek veriyorum. Diyet yapıyorsan bile asla kuralların dışına çıkmayacaksın. Yani bu küçük görünen şey sana bu ay birçok şey katabilir. Yani en ufak hani en yüzeysel yorumlamak gerekirse bu şekilde de söyleyebiliriz. Şimdi hemen anlık enerjisi destesi, anlık enerji tarot destemden niyetinize kartlar seçeceğim. Bakalım bu ay hayatınızda en çok hangi olaylar oluyor? Neler açığa çıkıyor sevgili koçlar? Bakalım. Şimdi bir kere bu ay içgüdülerinize güvenin der bu kartın mesajı. Meryem Ana kartı ne hissediyorsan o doğrudur der. Sen zaten son zamanlarda çok gözlemledin ve hislerin artık seni yanıltmayacağı bir döneme gidiyorsun. Evet burada annelik içgüdüsü veriyor. Hani anneler söylerse doğrudur mantığı var ya bu kart tam olarak öyle çalışıyor sevgili Koç burçları. Bir şeyi önceden seziyorsan o olacak. Ve ona göre tedbirini al der bu kartın mesajı sevgili Koç. Hemen şöyle devam edelim. Bu ay bakalım hayatında başka hangi planlar, temalar ön plana çıkıyor? İki kart açılmak istedi. Evet. Özellikle size hizmet etmeyen bir ilişki, evlilik, arkadaşlık, bilemiyorum evet iş ortaklığı olabilir. Burada net bir bitiş var bu ay sevgili Koç burcu. Ama bu bitiş senin için son değil. Ki sen zaten bu bitişin olması gerektiğini uzun zamandır hissediyordun. Net değildin ama bu ay net karar veriyorsun. Bir şeyi sen bitiriyorsun. Makas kartı ikili iletişimlerde uzaklaşma enerjisi veriyor. Çünkü çok gözlemledin, çok yoruldun ve artık net bir şeyleri bitirmek istiyorsun. Tabii bu bir düşünce de olabilir. Yani bu senin zihnindeki bir düşünce de olabilir Koç burcu. Bir sonraki kartın araba kartı. Ya bir konuyla alakalı hayatının direksiyonuna geçiyorsun ya da bir yolculuk, beklenmeyen bir yolculuk olabileceğinden bahsediyor. Planlı olduğunu düşünmüyorum. Aniden çıkacağım bir yolculuk olabilir sevgili Koç. Hadi o zaman hazırsan hemen şöyle fincanla da birlikte bakalım. Aralık 2025 için fincanın bize hangi mesajları getirecek? Niyetim olsun, neyse halin çıksın falında diyorum. Sevgili Koç ve yükselen Koç. Sanki bütün iç sıkıntılar evet yani Aralık ayında atılıyor. Yani telvenin bütünlüğü sanki tabakta kalmış gibi hissediyorum. Evet bütünlüğü neredeyse tabakta kalmış sevgili Koç burcu. Hemen senin de şöyle fincanını incelemeni istiyorum. Sen de buradan gör. Evet. Gerçekten çok şey anlatan bir fincan olduğunu düşünüyorum. Net ve keskin figürleri var. Öyle çok küçük figürlere odaklı değil, daha çok bütünsel olarak yorumlanacak. Harfler görüyorum. Rakamlarınız var sevgili koçlar. Hemen gördüğüm tarafla
sizlere şöyle bir yorumlayalım. Çok enteresan bir harf durumu var yalnız burada. Ondan da sizlere bahsedeceğim. Şimdi burada gözüme çarpan ilk şey sevgili Koç. Küçük, masum bir kız çocuğu. Görebiliyor musun? Sanki böyle saçı arkadan toparlanmış, etek. Hani böyle burada duran küçük masum bir kız çocuğu var. Evet, bu ay çocuğu olan Koç burçları için çocuklarla alakalı bir takım süreçler hızlanabilir. Çocuklarla alakalı gündem çok yoğun olabilir mesajını getirir. Ama bana asıl hissettirdiği şey, özellikle çocuğun yoksa sizlerin masum ama çok net bir hedefe kilitlendiğinizden bahseder. Gözlerinizi sanki bakın burada bir noktaya dikmişsiniz. Yani buradaki kız çocuğu aslında sizleri temsil ediyor. Ve gözlerinizi böyle bir noktaya dikmişsiniz. Böyle bir hipnotik bir enerji var burada. Dikkat dağınıklığınız bitmiş ve bir şeye net odaklanacaksınız olarak görünüyor. Ayak dibinize baktığım zaman şu kısımda küçük böyle bir göz figürü var ama böyle renkli bir göz gibi, çünkü koyu değil bu. Sanki farkında olmadan birileri tarafından izlendiğinizi de bize söylüyor. Evet, siz burada bir şeylere odaklanmışsınız ama siz bu kadar bir şeylere odaklanırken burada sizi izleyen birileri var ve onu gözden kaçırıyorsunuz. Muhtemelen bu kişi de renkli gözlü bir kişi olabilir. Net burada bir izlenim veriyor çünkü ayak dibinizde çıkan bir göz var sevgili Koç burcu ve sanki siz bu sessiz kaldığınız dönemde bile birileri sizin neler yaptığınızı, neler yapabileceğinizi net olarak görmüş mesajını da getiriyor buradaki görüntü bana. Hemen onun ayak dibinde bakın şurada böyle sincap gibi bir hayvan figürü çıkmış sevgili Koç burçları. Bu da sizin sınır koyma durumunuzdan bahsediyor. Artık herkesi hayatınıza almıyorsunuz. Evet, insanlara karşı yakın ama daha seçici bir tavır alıyorsunuz. Bu ay ve bu aydan sonrası için sevgili Koçlar. Tabii burada gördüğüm şeyler var ama hemen şuradaki kaya parçasından da sizlere bahsedeceğim. Şöyle parça parça kayalarınız çıkmış. Bazıları büyük, bazıları küçük olarak. Bu daha çok aralığın 15'inden sonra net ve sarsılmaz bir karar alacağınızdan bahseder bizlere sevgili Koç burçları. Yani buradaki kaya parçası net kararlar, sarsılmaz kararların alınacağından bahsediyor. Hemen buraya baktığım zaman sevgili Koçlar, bakın burada bir E harfiniz var. Şu kısımda sizler de görebilirsiniz. Bir tane E harfiniz çıkmış, hem de bayağı büyük. Ve onun karşısında da bakın burada flu bir görüntü var, görebiliyor musunuz? Tam burası boşluk gibi görünüyor değil mi? Ama burada flu olarak 17 rakamı var. Çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Bakın 1 ve 7. Burada hani böyle çok böyle gölgemsi çıkmış. Sanki şuradan bakınca boş gibi duran ama yaklaştıkça bakın 1 ve 7. 17 rakamı var burada. O yüzden E harfi ve 17 hissiyatı gibi görünen, aslında orada benim net olarak gördüğüm o rakam umutlu ama zamana yayılan bir süreci işaret ediyor. Özellikle ayın 17'sinde E harfiyle başlayan bir isim, bir yer ya da kaderli bir bağlantı olacağından bahsediyor. Ayın 17'sinde hayatınızda farklı bir enerji yaşayacaksınız ve o gün sizlerden ricam, bunu yaşayanlar bu videonun altına evet ayın 17'sinde hiç yaşamadığım gibi bir duygu yaşadım ya da ayın 17'sinde hayatımda şu şekilde değişik bir şey oldu diye yorum atabilir. Bu konuyla alakalı gerçekten sizlerden geri dönüş bekliyorum. 17-27 ama daha çok 17 olduğunu hissediyorum, onu söyleyeyim. Ayın 17'si tarihlerinizde hayatınızda muhteşem bir değişiklik olacak. Yani yaşanmamış bir şey olabilir. İşte bir olaydaki başarı olabilir. Bir dönüşüm olabilir.
Ayın 17'sinde adında ya da soyadında E harfi geçen bir kişiden beklenen parasal destek ya da beklenen haber gelebilir gibi, ya da işte E adlı firmanın size gönderdiği haber, iş başvurusunun gelmesi gibi, ya da kariyerde yükselme gibi olaylar gündemde olacak diyor. Çünkü onun önünde siz çok net bir yere hedeflenmişsiniz ve o hedeflendiğiniz şey ayın 17'sinde hayatınıza girecek olarak görünüyor sevgili koçlar. Hemen burada da bir kadın silüeti var. Siz bir şeylere odaklanırken o da böyle bir boşlukta gibi. O da sanki farklı bir şeye odaklanmış gibi görünüyor. Yani burada evet karanlık bir silüet ama ben hissiyat olarak kadın olarak hissediyorum onu. Ve arkasında da bir anahtar figürü var sevgili koç burçları. Ama bu kadın silüeti ve anahtar figürü, bir kapı var açılması gereken. Ve hayatınızdaki bir dönümle alakalı bir kapı bu. Yani burada evet siz kendi başınıza bir şeyleri yapmayı öğrendiniz ama bir konuda gerçekten size destek sağlayacak birinin enerjisi, size kapı açacak, bir konuda zihninizi aydınlatacak bir kişi olabilir. Merak ettiğiniz bir sorunun cevabını bilen bir kadın enerjisi olabilir. Parasal konularla alakalı çözülmeyen düğümleri çözecek olan bir kadın olabilir. Hayatınızda bir şeye kilit olarak odaklanacak bir kadın var. Size bir konuda bu ay destek sağlayacak. 3'ü, 23'ü ve 13'ü gibi tarihler mevcut. Güzel bir destek geliyor bir kadından. Dediğim gibi bu kadın gerçekten işte ayın 3'ü ya da saat 3, gece 3 size bir konuda farkındalık yaşatabilir. Bir konudaki zorluğunuzu aşabilir. Merak ettiğiniz bir sorunun cevabını size verebilir. Ya da bu öyle bir anahtardır ki size yeni bir iş kapısı açabilir. Bir kadın yoluyla, bir kadın desteğiyle sevgili koç burçları. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Burada da gözüme çarpan bir şey var. Bakın burada böyle sanki yarım açık bir kapı var. Görebiliyor musunuz? Bir ev gibi ama kapısı yarı açık buranın. Bu da evet hayatınızda bir geçiş başladı, bir dönüşüm başladı. Hayal ettiğiniz şeylerin bir noktasına kadar geldiniz ama şu anda hala bir şeylerin tam olmadığını hissediyorsunuz ya. Evet, bu süreçten sonra o kapılar tamamen açılıyor. Bir geçit açılıyor ve güzel dönüşümler başlıyor. Burada da bir tane uçan kuşunuz vardı gözüme çarpan. Evet, tam şu noktada. Bu kuş da bu ay size güzel haberlerin geleceğinden yine bahseder. Özellikle bu ay bel ağrısı, özellikle belinizle alakalı sağlık problemlerine dikkat edin. Çünkü burada da yarı eğilmiş olarak görüyorum. Sanki belini tutan bir görüntü var. O yüzden çok ağır kaldırmamaya, evet hani ruhsal olarak iyileşiyorsunuz ama bedensel olarak da kendinize iyi gelmeye çalıştığınız bir ay olsun lütfen sevgili koç burçları. Hemen şöyle tabağınızı da açmak istiyorum. Bakalım tabağınız bize hangi mesajları getirecek? Şimdi sevgili koçlar, bu ay dualarınızın duyulduğu bir ay. Onu söyleyeyim. Bir duanız, bir dileğiniz, bir niyetiniz kabul görecek bu ay. O yüzden ne dilerseniz dileyin, gerçekten onu isteyerek dileyin. Hane içerisinde ufak çaplı tartışmalar olacak olarak da görünüyor. Ama bunlara çok böyle kulak asmamanızı, içinizde büyütmemenizi ve bu hanesel tartışmaları en güzel tatlılıkla bitirmeniz gerektiğinden bahsedebilirim. Bir bıyık figürünüz çıkmış, haneye gelecek olan ve bıyık figürünün altında bir kadın silüeti var burada. Haneye gelecek olan kadın ağzından bir dedikodu var. Ama o dedikoduya karşı çok böyle karşılık verir gibi konuşmayın. Sadece duydum, hani yorumsuzum gibi davranın. Çünkü birileri ansızın size o dedikodunun içine çekebilir gibi görünüyor. Dikkatli olun. Evet, hanenin üzerinde göz var. Haneye gelecek olan güzel resmi bir kağıt var. Temiz atılacak bir imza var. İşte bu evet bir şekilde ilişkisi biten koçlar vardı ama bazılarına da
Evet, yeni başlangıçlar da veriyor. Özellikle bekar olan bir Koç burcuysan yeni bir başlangıcında olabilir bu ay, diyor bu taban mesajı. Çok böyle beklenmedik para girişleriniz oluyor bu ay sevgili koçlar. Işık hızıyla gelecek para girişleri ama beklenmeyen de para çıkışlarınızın olacağından bahsediyor sevgili koç burçları. Grip tarzı böyle ufak çaplı rahatsızlıklar da olabilir hane içinde sizin ya da çocukların. Bu konularla alakalı da hemen böyle harekete geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü hani böyle erteledikçe büyüyen problemler gibi görünüyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Haneden birine de iş değişikliği ya da bir terfi durumu söz konusu olarak görünüyor. Hadi bakalım hazırsanız burada bir telve aktı. Evet. Böyle fincandan kaçar gibi. Bu bence elinizden çıkacak olan ani para gibi hissettirdi sevgili koçlar bana. Çok böyle sanki birilerinin de gözü olan bir paraymış da hani evet size hayrıyla geldi ama işte birilerinin gözü o paranın sizden çıkmasını sağladı gibi tuhaf bir enerji var burada. Hazırsanız hemen şöyle son olarak melek destemizde kapanışı yapmak istiyorum. Aralık 2025 melekler Koç burçlarına hangi mesajları getiriyor? Bakalım sevgili koçlar, neyi bilmeniz gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? Evet. Neyi bilmeniz gerekiyor sevgili koçlar? Neyi bilmeniz gerekiyor? Bağlarını kes diyorlar ve boğaz çakrası diyorlar. Sevgili koç burçları, bu kartların mesajı çok net. Aslında size tam olarak gelen mesaj şu. Artık taşımaması gereken yüklerin olduğundan bahsediyorlar hayatınızda. Ve bence siz de artık bunların farkındasınız gibi hissediyorum. Söylenmesi gereken sözler var. Evet, susarak büyüyen bir süreciniz var. Doğru anda net bir ifadeyle susarak, yani siz sustuğunuz için büyüyen bu sürecin kapanacağından bahsediyor. Bir şeylerle bağları kesmek, kopmak değil, sadece sizlerin enerjisini geri almasından bahseder. Boğaz çakrasıysa yine fincanınızla da bağlantılı aslında. Doğru zamanda ayrıca da astrolojik kehanet destenizle de bağlantılı. Doğru zamanda doğru konuşmaları yaparsan ve bu konuşmalar önce senin ruhuna hitap ediyorsa, yani o mutlu olsun bu mutlu olsun diye konuştuğun konular değil. Gerçekten söylediğin şey evet bugün bunu söylemem gerekiyordu dediğin şeyse ve doğru zamanlama olduğunu hissediyorsan sana doğru kelimeler bu ay büyük güzellikler getirecek. Ama sen karşındaki üzülmesin, kırılmasın diye kendine uymayan şekilde bir konuşma yaparsan o zaman yine bu boğaz kısmında bir tıkanıklık ve devam eden döngüsel bir huzursuzluk hissedebilirsin diyor. O yüzden bu ay ne yaparsan yap, önce söylediğin şey gerçekten senin ruhuna hitap ediyor mu? Başkasının ne söylediği ya da ne dediği, ne düşündüğü hiç umurunda olmasın. Bu ay gerçekten bu sessizliğin akabinde hayatını senin için yaşa sevgili Koç burcu. Çünkü geçmiş dönemde çok fazla başkaları için emek verdin. Artık bu dönemden sonra senin kendin için ve kendinin hükmünde olan sevdiklerin için, işte çocuk olabilir vesaire, yaşama dönemin olarak görünüyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Özetle Koç burçları için Aralık ayı sessizce alınan kararların yüksek sesle hissedileceği bir eşik olacak. Bu süreçte hız değil, netlik kazanacak sevgili koçlar. Şimdi duruyorsanız ve geri çekilme değil, hazırlık dönemi içerisindesiniz. Ocak ayından sonra hayatınızda müthiş değişiklikler olacak diyoruz. Bugünlük bizden bu kadardı. Sürçülisan ettiysek affola. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, yükselen burcunuzu dinlemeyi unutmayın ve daha çok kişiye görünür olabilmek adına videomuzu hype'lamayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın sevgili koçlar.